Merhaba. Gönülden örgülerde bugün yine güzel bir yelek örneğiyle karşınızdayım. Bu örnek bayan yelekleri için ideal olmasına rağmen erkek ve çocuk süveterlerinde ve de daha sayısız birçok örgü çeşitlerinde kullanılabilir. Çok güzel bir örnek. Burada görmüş olduğunuz parçayı ben 3 nolu şiş ve angora bir ip ile ördüm. Anlatımını ise 3,5 nolu şiş ve daha kalın bir bebek ipiyle yapacağım. Buradaki amacım örneğin hem kalın hem de ince iple nasıl duracağını sizlere göstermek. Örneğin motifleri 18 ilmek ve 8 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını 2 motif çıkararak yapacağım. 2 motif için bana 36 ilmek, 9 tane de ek ilmek olmak üzere toplam 45 ilmek lazım. Ben burada 45 ilmek atıp birkaç sırada lastik ördüm. Şimdi örneğin birinci sırasına gidiyorum. Dokuz ilmek ters örüyorum. Dokuz. 3 ilmek düz örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Örnek bu 18 ilmekten ibaret. Şimdi ikinci motife başlıyorum ve 9 ilmek ters örüyorum. Dokuz. 3 ilmek düz örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Ve son 9 ilmeğimi yine ters örüyorum. Dokuz. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Dokuz ilmek ters örüyorum. Dokuz. Üç tane ters örüyorum yine. Bu da yaprağın ilmekleri oluyor. 3 ilmek düz, iki yaprağın arasındaki ters ilmekler. İkinci yaprak için 3 ilmek ters.
Ve 9 ilmek ters haroşamız için. Ve yine 3 ilmek yaprağın tersi oluyor. Bu arada toplam 15 tane ters örmüş oldum. 3 tane düz, 3 ilmek yaprağın tersleri ve 9 ilmek de haraşanın tersleri oluyor. Örneğin belli olması için birinci sırayı bir kere daha tekrar ediyorum. Örneğin belli olması için ikinci sırayı da bir kere daha tekrar ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi örneğimiz belli oldu. Şu haroşalarımız 4 diş olana kadar birinci ve ikinci sırayı takip ederek 4 sıra daha örgümüze normal devam ediyoruz. Şimdi 9. sırayı gidiyorum ve gördüğünüz gibi haroşalar 4 diş oldu. Şimdi bu sırada burgulara başlıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Altı. Burada bu 3 ilmeği ben iğneye alıyorum. Bunu daha kolay yapanlar da var. Ve bu 3 düz ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Burada yine 9 tane tersimiz oldu haroşamız. Bu ilmekleri geriye takıyorum. Ve düz örüyorum. Bu 3 düz yine yeni bir yaprağın başlangıcı oluyor. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Burada bu 3 ilmeği öne alıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bu da yine yaprağın başlangıcı oluyor. 3 ilmeği geriye takıyorum. İpimi içeriye alıyorum ve bu 3 ilmeği, 3 düz ilmeği ters örüyorum.
3 ilmek ters örüyorum. 3 ve burada yine 3 ilmeği iğneye örgünün arkasına alıyorum. 3 düz ilmeği ters örüyorum. Bu arada yine 9 haroşamız oldu. Ve bu 3 ilmeği geriye takıyorum. Ve düz örüyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Bu 3 tersler hep ters gidecek. İpimi arkaya alıyorum. Bu 3 ilmeği öne alıyorum. 3 düz ilmeği. 3 ilmek düz örüyorum. Bu 3 ilmeği geriye takıyorum. İpimi içeriye alıyorum ve bu 3 düz ilmeği ters örüyorum. Ve son 6 ilmeğimi de ters örüyorum. Böylece burada da 9 ilmek yine haroşa örmüş oldum. Şimdi 10. sırayı gidiyorum. 9 ilmek ters örüyorum. Üç ilmek yaprağın tersini örüyorum. Toplamda 12 ilmek ters örmüş oldum. 3 ilmek düz. Üç ilmek yaprağın tersi. 9 ilmek haroşa. Üç ilmek yaprağın tersi. Üç ilmek düz. Ve 3 ilmek yaprağın tersi. 9 ilmek de haroşanın tersini örüyorum. Bakın ilk burmamızı yapmış olduk. Bu burmaları her 4 diş haroşadan sonra koyacağız. Şimdi zaten bu burmayı yaparken gidip geldik. Burada bir diş haroşamız oluştu. Yani 3 diş haroşa sonra tekrar vuracağız.
Ve gördüğünüz gibi örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için 3. sıradan başlayarak 10. sırada dahil olmak üzere bu 8 sıra tekrar edilecek. Örecek olanlara kolay gelsin.